İnsan kendini tanımadan nasıl sınır koyabilir? Evet, yani sınır kavramı insanın öncelikle kendisini tanımasından başlar. Çünkü kendisini tanımayan, kendi yüz ölçümünü bilmeyen, değil mi? Bir evimiz olsa bunun yüz ölçümünü biliyoruz, arsamız nerede bitiyor, başlıyor vesaire. Önce kendini bilmesi gerekiyor. Kendisini bilmeyen bir insan sınırlarını doğal olarak koruyamaz. Çünkü önce bilecek, ondan sonra koyacak ve uygulayacak. Şimdi bilme meselesinde nasıl bilebilir? Kendisine bazı sorular sorarak bilebilir. Ben nelerden hoşlanıyorum, nelerden hoşlanmıyorum, neleri isterim, neleri istemem, benim için neler zordur, neler kolaydır. Kendi sözlüğünü oluşturmaya başlıyor. Ve bu sözlüğünü oluşturmaya başladıktan sonra yavaş yavaş zaten o hani kırmızı çizgiler, işte yeşil çizgiler, sarı çizgiler artık hangi renge koyacaksa, bazıları taviz verebileceği alanlardır, bazıları hiç taviz vermeyeceği alanlardır. Bazıları benim için yani bu da olabilir, bu da olabilir diyebileceği, daha makul ve daha açık olabileceği alanlardır. Ama bunların hepsinde önce kendi sözlüğünü oluşturması gerekiyor ki bir başka insana daha sonra sınır koyabilsin ya da birisi onun sınırını ihlal ettiğinde ya kusura bakma sen benim sınırımı ihlal ediyorsun ve ben buna rahatsız oluyorum diyebilsin. Sınır koymanın bir tanımı var mı? Sınır koymak kendi özgürlük alanını, kapasitesinin farkına varmak. Hani biz bunu haddimizi bilmek de diyebiliriz tasavvufi anlamda. Benim haddim, benim sınırlarım, benim ölçütlerim nelerdir? Neleri yapabilirim, neleri yapamam? Neleri kabiliyetliyim, nelere değilim? Kendini gerçekten realist bir aynada, gerçekçi bir aynada görebilmek. Daha büyük ya da daha küçük değil. Yani olduğundan daha farklı değil. Bu şekilde görebilmek ve önceki kendisine dair beklentilerinde de bir sınırı var. Kendisini doğru oluşturmak. Sonra da bu doğru oluşturan şeyi tanıtmak gerekiyor. Bu tanıtım nerede olur? Yani gidip bir insan ben böyleyim, ben şöyleyim demez. İlişkilerin içerisinde doğal olarak ister bu aile ilişkisi olsun, ister arkadaşlık, dostluk ilişkisi olsun, ister toplum içerisindeki herhangi bir rolümüzde olsun. İkili, üçlü, beşli ilişkiler bizim kendimizi hem tanımlamada da bizi nasıl yardımcı olabiliyorsa aynı zamanda kendimizi bir başkasına tanıtmada yani sınırlarımızı fark ettirmede de yardımcı olur. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir insan evimize geldiğinde değil mi bizim evimizin sınırlarını o zaman görür. Der ki evet bak bunun böyle bir evi var. 3 oda, İşte bir salon, işte şöyle bir genişliği var, eşyaları şu şekilde duruyor, bahçesi bu şekilde bir geniş. Aynen o şekilde biz de insanlara kendimizi o sınırlar içerisinde tanıtmaya başlarız. Sınırların en iyi tanıtılacak şeyi de taleplerle ortaya çıkar. Bize sorulan sorularla, şunu yapabilir misin, bunu edebilir misin, bunu içer misin, bunu sever misin, bunu yer misin gibi bu alanlarda biz bir anda evet kendi sınırlarımızı oluşturmaya başlarız. Fakat hep sürekli olarak fark etmez diyen, onu da içerim, bunu da içerim, onu da yerim, bunu da yerim, ona da giderim, ona da giderim. Yani değil mi? Hani bir insan olursak, bir insanın bizim sınırlarımızı öğrenebilme, bizi daha doğrusu tanıyabilme ihtimali yoktur. Çünkü bizim sınır dediğimiz şey aslında kendimiziz. Yani ben kendimi doğru tanımlamalıyım ki bir başka insanın beni doğru tanıma ihtimali olsun. Kendi imajımızla, yani dışarıdaki imajımızla gerçekteki kendimizin örtüşüp örtüşmediğiyle de alakalı bir şey. Bazen bizi dışarıdan öyle bir imaj oluşturuyoruz ki ya kendimizde bazen bunu oluşturuyoruz ya da bir başkası bizim için oluşturabiliyor. Çok iyi bir insan, çok yardımsever bir insan, çok şöyle bir insan, çok böyle bir insan diye bize bazı sıfatlar, bazı etiketler koymaya başlıyor. Biz o etiketleri evet yardımseverizdir ama onun dediği ölçüde miyiz? Yoksa kendi ölçütlerimizde miyiz kısmı tartışmaya açıktır. Ama biz onun istediği ölçülerde yardımsever olmaya çalıştığımızda kendimizden taviz vermeye artık kendimiz değil imajımız olmaya başlıyoruz. Burada da işte sınır kavramını doğru oturtmadığımız meselesi ortaya çıkıyor.